Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsun Bafra yöresine ait nokul tarifi vereceğim. Tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İşimize kuru üzümlerimizi ıslatmakla başlayalım. Bunun için 2,5 çay bardağı kadar kuru üzümü uygun bir kabın içerisine alıp üzerini geçinceye kadar su ilavesi yaptıktan sonra en az 1 saat kadar bu şekilde dinlendirelim ve hemen geçelim hamurumuzu hazırlamaya. Hamur için 1 çay bardağı ılık sütü, 1 silme yemek kaşığı kadar kuru mayayı ve 1 dolu yemek kaşığı kadar toz şekeri uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp şöyle birazcık karıştırdıktan sonra 3-5 dakika kadar mayamızın aktif olmasını bekleyelim. Hemen ardından 100 gram eritilmiş ama sıcak olmayan tereyağını, 1 çay bardağı oda ısısında bekletilmiş yoğurdu ekleyelim. Bu aşamada maalesef kameram kayıtta değildi. 1 adet de yumurta ilavesi yapmıştım. Aklınızda bulunsun. Malzemelerimizi bir araya getirip güzelce karıştırdıktan sonra üzerine azar azar un ilavesi yaparak önce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Başta farkındaysanız tuz eklememiştim. Çünkü mayamızın aktif olmasını birazcık geciktirebilir. O yüzden bu aşamada unla birlikte 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave edip karıştırmaya devam ettim. Kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. 125 mililitrelik çay bardağı ile toplamda 6 çay bardağı kadar un kullandım. Ve sonuç olarak şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumuzun üzerini güzelce kapatıp mayalanması için bir kenara alalım. Bu arada üzümlerimiz de artık yeterince istediğimiz gibi olmuş. Yani birazcık şişmiş ve yumuşamışlar. Şimdi hazır olan üzümlerimizi süzgeçten geçirelim. Ve hemen ardından şöyle bir bezin üzerine serip tamamen kurumasını bekleyelim. Ortalama yarım saat kadar dinlendirdim ama yeterince kurumamışlardı. O yüzden şöyle bir güzel havluyla tekrardan kuruttum ve hemen ardından farklı bir bezin üzerine aldım. Eğer tarifi yapmayı önceden karar veriyorsanız mutlaka üzümlerinizi daha önceden ıslatıp kurutun. Ben aniden karar verdiğim için, yani çok fazla zamanım olmadığı için bu şekilde kurutmayı tercih ettim açıkçası. Kuru üzümlerimiz yeteri kadar kuruduktan sonra şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için 2 dolu çay bardağı kadar çekilmiş ceviz için üzerine 1 su bardağı toz şeker ve de ıslatmış olduğumuz kuru üzümleri ekleyip güzelce karıştıralım. Bu tarz tariflerde ben şekeri çok fazla sevmem. O yüzden birazcık az kullandım. İsteğe bağlı bir tık daha şeker miktarını arttırabilirsiniz. Bu arada eğer isterseniz çok az miktarda toz tarçın da eklenebilir. Ve iç harcımız artık hazır oldu. Bu arada ortalama 1 saat kadar dinlendirdikten sonra hamurumuz da artık 2 katına çıkmış. Şimdi tezgaha alalım ve bir hamur kartı yardımıyla eşit parçalar haline getirelim. Hamurlarınızı ne kadar açabiliyorsanız o kadar bezeler haline getirmenizi tavsiye ederim. Yani ilk defa hamur açıyorsanız veya çok fazla deneyimli değilseniz daha küçük bezeler de yapabilirsiniz. Veya çok daha deneyimliyseniz daha da büyük beze yaparak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Toplamda 7 adet beze elde ettim. Şimdi üzerlerini güzelce kapatıp 5-10 dakika kadar bu şekilde dinlendireceğim ki daha sonrasında açması kolay olsun. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra hemen bezelerden bir tanesini alıp öncelikle tezgahımı birazcık unluyorum ve daha sonra bezenin üzerine de birazcık un serpiştirdikten sonra önce elimle şöyle birazcık genişlettim. Daha sonra ise oklava yardımıyla açıyorum. Eğer oklava kullanamıyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Hamurumuz mayalı olduğu için açarken yırtılmaması için mutlaka bolca un kullanalım. Hamuru yeteri kadar incelttikten sonra hazırlamış olduğumuz iç harcından üzerine gezdirip elimizle her tarafını güzelce düzleştirelim.
Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. İç harcını her tarafına gezdirdikten sonra hamurumuzu rulo haline getirelim. Rulomuzu çok fazla sıkmayalım. Aksi takdirde içerisi hamur kalabilir. Bu arada tarifimizle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince okuyarak yanıtlamaya çalışıyorum. Rulomuz hazır olduktan sonra bir bıçak yardımıyla keselim. Ben verevine olacak şekilde kestim. Sizler isterseniz dörtgen veya dikdörtgen şekilde de kesebilirsiniz. Şöyle uç kısımlarını farklı bir tepsiye aldım. Ve geriye kalanlarını ise yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine diziyorum. Hamurumuz yağlı olduğu için yapışmayacaktır. Dilerseniz normal tepside de yani fırın kağıdı kullanmadan da pişirebilirsiniz. Video çok fazla uzun olmasın diye tek tek açma ve hazırlama aşamalarını göstermedim. Geriye kalanlarını da aynı şekilde hazırladım. Toplamda 3 tepsi kadar bu şekilde nokul elde ettim. Üzerlerine 2 adet yumurta sarısı ile 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını karıştırarak sürüyorum. Ve artık tamamen hazır oldu. Şimdi hazır olan nokullarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları ve üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Çok yüksek derecede pişirmeyelim ki içleri hamur kalmasın. Fırınınız çok hızlı pişiriyorsa eğer mutlaka 170 veya 160 derecede pişirmenizi tavsiye ederim. Ve artık fırından çıktılar, tamamen soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Baklava ve kurabiye arası bir tarif oldu. Daha önce de benzer tarifleri çok kez denemiştim ama bu tarifi ilk defa denedim ve çok beğendim. Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Bu arada tariflerim birbirinden güzel ve de lezzetli. Mutlaka kanalımı ziyaret etmenizi de tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.